17 yaşımdan başlayarak Çin'in hafızxanalarda 6 kere kaldım. Çin'in hafızxanaları dünyada benzerisi yok. Namazı kapanda böyle durarak namaz kıldık. Kapanda namaz kıldığında ya ceza var. Let's get in close. Wrong thing can get you locked up. 197 kişinin öldüğünü, 1700'den fazla kişinin de yaralandığını belirtti. In East Turkestan. Camileri ibadete kapattı. The East Turkestan National Müslüman Türk'ün varlığından rahatsız olan bir rejim var. Dikkat etmek zorundayız. Çünkü biz biliyoruz ki arkamızda biri var. Ya biri bizi dinliyor. Bu şekilde hayat bu şekilde sürüyor. Ettiğim her kelimeye, görüştüğüm her insana, gördüğüm her şeye ben dikkat ederek yaşamam. Benim ismim Abdurrahman, Doğu Türkistanlıyım. Ben öncelikle size teşekkür ediyorum. Türkiye'deki kardeşlerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Türkiye'deki bizim çok kardeşlerimiz Doğu Türkistanlılara sahip çıkıyor. İslam'a girgili şu anda 1000 yıldan fazla oldu şu anda. Rabbimiz Allah'a çok şükürler ediyoruz, hem sanalar ediyoruz. Maalesef Doğu Türkistan'a Çin uzak zamanda bir göz dikmiş. Almanya'da yaşandı bu kamplar. Orada yaşanan fecaatı biliyoruz. Nasıl oluyor da günümüzde tüm dünyanın gözü önünde fütursuzca bizim kayıtlarımıza göre 1 milyon, gayri resmi kayıtlara göre 3 milyon kardeşimiz, dindaşımız kamplara sevk ediliyor. Beyin yıkama kamplarına. Çin bunu reddetti. Böyle bir şey yok. Hepsi yalandı ya. Sonra çok insanların şahitlikleri, Allah'ın izniyle orada kalanların az olsa da bu dışarıya çıkması, gazetecilerin oraya bir imkanla gitmesi, oradaki naz kapları dünyaya aşikara olmaya başladı. Böyle şahitlerin, uyduların aşikara etmesiyle Çin mecburen kabul etti. Lakin bu naz kamp değil, bunları biz terbiye ediyoruz, okul gibi. Şu anda da girenler söylüyor ki, oradan çıkanlar söylüyor, orada ben Müslümanım diyemiyor şu anda. Kur'an-ı Kerim'in hepsini yakmışlar, bir kısmı. Bizim yere gömerek saklamış. Bizim camilerin hepsinde domuz beslemiş orada. Çin'de bir zihniyeti var ki ben nasıl yapsam bunları tam asimilasyon edeceğim. Bunların aslında hepsini komünist, ateist etmek istiyorduk. İslam orada hep yere gençlere darılmaya başladı. Bizim orada Doğu Türkistan'da camiler gençlere doludu. Çin aslında bunu hiç istemezdi. Çin aslı bizim vatanımızı işgal etti, zihnimizi işgal edemedi. Çeşitli şekilde zulümlerini yaptı. 2009'da binlerce kardeşlerimizi yok ettiler. Ondan sonra yavaş kendi ajanlarını katarak oradan göç ettirmeye çalıştı Çin. 24 saat boyunca her türlü psikolojik işkence uygulanıyor. Aklınıza hayalinize gelecek her türlü. Geri kalan çocuklar ne oluyor hanımefendi? Çocukları alıyorlar, anaokulları diye çocuk bahçelerini alıyorlar ve bahçelerde ateist eğitim veriyorlar çocuklarımıza. Çin kültürüyle, ateizmle ilgili bütün baskılar, psikolojik baskılar çocuklara uygulanıyor. Şarkılarda uygulanıyor, oyunlarda uygulanıyor. Mesela diyor ki çocuğa, ya bak diyor, bunu Allah verir miydi bu yiyeceği sana diyor. Vermiyor, bak bu oyuncağı bak sana Komünist Partisi verdi diyor. Allah nerede? Veremez ki diyor. Sen benim partimden iste, sana her şeyi veririm diyor çocuğa. Çocukta da beyin yıkama siyaseti uyguluyorlar. Çin'in hedefi onların çocukları. Şu anda naz kampları, ataların, çocukların hepsini içeri alarak kendisi Çinleştiriyor. Hiçbir şekilde Uygurca konuşmayacaksın, tam Çince konuşacaksın. Çinsin, sen Türk değilsin, sen Arap değilsin, sen Müslüman değilsin diye onların çocuklarını hedef alıyor. Yolları şu anda kapattı. Şu anda gelme, gitme, 2015'ten sonra telefonda irtibat, kimsenin hepsi kesildi. Ben
17 yaşımdan başlayarak Çin'in hapishanalarda 6 kere kaldım. Bir kere 5 sene kaldım. Onda başka zamanlarda 3 ay, 4 ay, 6-7 ay böyle kaldım. Çin'in hapishanaları dünyada benzerisi yok. Hiçbir yerde öyle bir hapishane, öyle bir zindanlar yokmuş. Mesela diyelim orada böyle bir yapmak için ondan izin almamız lazım. Orada namaz kılmak hiç mümkün değil. Teyemmüm etmek mümkün değil. Elseh'te çok bir ceza var. Namazı kapımızla kıldık. Kapımızda namaz kıldı diye ceza verdiler. Kapandı böyle. Böyle durarak namaz kıldık. Sen kapanda namaz kıldın diye ceza verdi. Mesela 3 sene 4 sene bir odada kalsak senin adın ne diyemiyorum. Adın ne, sen nereden buraya geldin diyemiyorum. Bizi birbirimizle konuşmakla yasak. Burada her yemek yerken en az 10 tane Çin komünistleri medya ederek, şarkı söyleterek ondan sonra yemek veriyor. Sen elektrik, dayak, çok cezalar var. Hiçbir şey konuşamıyoruz. Bizi su içerken, yemek yerken, neuzübillah, Allah yok, Xi Jinping ebede yaşasın diyeceksen, ondan sonra yemek var. Biz şahitlik verenler böyle şahitlik veriyor şu anda. Burada kalanlar, her odada her gün ölüm. 9 kardeşlerimizin ölümüne şahitlik oldum diyor. Biz o öldükten sonra biz onun yanına gelemedik. Biz geldik, bize ceza verdi. Polisler diyor, o yanındakilerle hiçbir şey konuşmayacaksın. Sadece sigara. Sigara ver, sigara vereceğim sana. Sigara ver, sigara alacağım, vereceğim. Bunu konuşsan olur. Dinden uzaklaştırarak bizim Doğu Türkistan'ı ebedi işgal etme. Ebedi işgal etme. Dinden uzaklaştırırsam ebedi işgal edeceğim diye şu anda böyle bir inancı var. Gözüm sultanını dedim, sultan mı sen? O dedi yak yak. Seher körgen çığı gözüm sultanını dedim, sultan mı sen? O dedi yak yak. And there's this. Right across the region, mosques are being destroyed. Over the past 2 years in cities, towns and villages, dozens of religious sites once clearly visible on satellite images have been turned into patches of bare earth. Ve nedir Allah aşkına her Uygur Türk'ünün evine bir Çinli erkeğin yerleştirilmesi? Bu rezalet nedir ya? Kardeş Aile Projesi çerçevesinde şimdi kamplara insanları sevk ediyorlar ya. Evde kim kalıyor? Bir bayan, yaşlı bir anne baba kalıyor. Belki bir onların yanında torunları kalıyor. Onların yanına Çinli görevli erkekleri yerleştiriyorlar. Onları bu evlere paylaştırıyorlar. 15 gün süreyle Çinliler bu evde kalıyor. Bakın biz bir Müslüman aileyiz. Yani siz ailenizin içerisinde tanımadığınız bir erkeği misafir edip 15 gün boyunca evinize alabilir misiniz? Aynı odada benim annemle, kardeşimle birlikte yatıyor. Her şeyimi gözetliyor. Maksat ne? Bu namaz kılıyor mu? Başka dini ibadette inançları gereği nasıl davranıyor? Sağ eliyle yemek yiyor mu? Israr ediyor mu? Bütün bunlara dikkat ediyor. Yani sofraya gelen işte domuzvari etleri de koyuyorlar. Bakayım yiyecek mi, yemeyecek mi? Çok tepkisi ne olacak? Bütün bunları raporluyorlar. Sabahları kalktığında Çin Milli Marşı'yla söylettiriyorlar zorla. Ezberlemesi zor. Bunu ezberlettiriyorlar. Bayrağı evinin önünde bile olsa bayrak çektiriyorlar. Zorluyorlar sizi. O yaşlı insanları, sakallı, güzelim insanları diğer Çinli erkekler veya Çinli kızlarla dansa zorluyorlar. Modern dans, yani bırakın safsatadır vesaire. Gelin eğlenin. Komünizmde böyle güzellikler var. Dini şeylerinizi, inançlarınızı bir tarafa bırakın. Sizin Allah'ınızda bu parti, tövbe haşa, dininizde bu parti. Siz yeter ki partiye inanın. Bir korkumuz var ki Çin'in bu politikası böyle uzun sürse bizim oradaki evlatlarımız Çinleşir mi? Nasıl olur? Bundan çok korkumuz var. Kızların babaları, abilerini içeri alarak kızlarını şu anda mecburen Çin'le evlendiriyor. Bir Çinli Doğu Türkistan'ın evine. Sen burada kardeşler olacaksın. Kardeşimiz. Sen de biz kardeşiz. Nasıl kardeşsin? Hepsini öldüreceksin, içeri alacaksın. Milyonlarca insanları içeri alarak, onun babasını, abisini içeri alarak orada kalan kadınlarla, hanım kızlarla kardeş, akraba, aile olacak mısın? Öyle bir durum şu anda. Şimdi yer kalmadı. Yer kalmayınca ne oldu? Okulları,
efendim fabrikaları şeye dönüştürüyorlar, kamplara dönüştürüyorlar. Şimdi gruplar halinde Uygurları Çin'in işlerine götürüyorlar. Bu daha büyük feci bir durum. Yani Çin'in o 1 milyar, 1,5 milyar insan selinin arasında o 50 bin, 100 bin, 300 bin kardeşimizi sindirmeye, yok etmeye çalışacaklar. İçki festivalleri düzenliyorlar. Ramazan ayında her gün bira festivalleri düzenliyor. Genç kızlar için bira festivali, işte erkekler için bira festivali, kadınlar için bira ve dans festivali. Kim ne kadar çok içki içmişse, bira içmişse ödüllendiriliyor. Okullarda ise Ramazan ayında şu uygulanıyor. Yani acaba kim bu ailelerden kim oruçlu, hangi çocuk dinine meyilli onu öğrenmek için sabahları okulun önüne tezgahlar kuruluyor, masalar kuruluyor. Efendim en güzel pastalar, efendim içecekler. Şimdi yiyip yemediklerine bakıyor. O aileler tespit ediliyor. İşi varsa işinden el çektiriliyor vesaire. Evet, Türkiye'nin güçlenmesini istiyoruz. Türkiye bizim Doğu Türkistan vatanımız nasıl vatan olursa bize Türkiye öyle bir vatandır. İnşallah Türkiye içince zamanı gelirse canımız fida olsun diyoruz. Allah şükür olsun ki içinde biz korkmuyoruz. Sadece Allah'tan korkuyoruz. Allah'tan korkuyoruz. Yani gençlere diyorum ki öyle bir biz gibi günlere kalan insanlardan ibret alması lazım. Böyle bir geniş zaman ebedi olmaz. Ebedi olmaz. Bize nasıl bir gün gelirse bize İslam olsa İslam yeter. Ne zulüm varsa Allah'ın takdiri olur. Bize gelen bu sınavdan geçmemiz lazım diyerek bunu dayandık. Şimdi bu dünyada 70 yıl sıkıntılı hayat yaşayıp ebedi alemi kazanarak şehit olanlar mı daha acınası durumda? Yoksa hala İslamsız bir hayat yaşayıp sadece slogan Müslümanlığıyla başkalarını düşüneceğim derken kendi imanını, kendi ebedi hayatını hiç düşünmeyen sen mi daha acınası durumdasın? Kendi imanına yaptığın zulme sessiz kalma. Babam için dua etsek tüm çocuklar için okuyabilir miyiz? Ay ayağım bu, cahan kayang